Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tez konusu bulmakta zorluk çekenler için çok güzel siteler buldum. O siteleri sizlerle paylaşacağım. Öncelikle tez konusu nasıl bulunur sorusuna yanıt olarak e, çalışmak çalışmak istediğiniz konuyu önceden tarayacaksınız. Önceden bu konuyla ilgili hangi tezler yapılmış, ne gibi tezler öne sürülüp sonuçlara çıkmış gibi. Öncelikle geçmişe bakacağız. Geçmişte nasıl bir araştırmalar yapılmış. Bunlara bakarak kendimiz özgün bir çalışma elde edeceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Elektronik tezde online servis var. Burada İngiliz kütüphanesine ait bir sistem burası. Ben burada water kelimesini aradım. İngiliz kütüphanesi ile ilgili daha detaylı aramalar yapacağız. Burada gene bana gösteriyor işte erişime kapalı veya erişime açık olanların hangileri olduğunu. Buradan tıklayarak tezlere elektronik olarak ulaşabiliyoruz erişime açık olanları. İlk sitemiz Ethos. İkinci sitemize geldiğimizde Londra Okulu Ekonomi ve Politikalar Bilimi üzerine çalışan varsa bu siteden yararlanabilir. Burada da gene elektronik olarak e, tezlere ulaşma imkanımız var. Detaylı arama bu sitelerde yok. Sadece direkt olarak arama yapabiliyoruz. Stanford Üniversitesi'ne geldiğimiz zaman arkadaşlar Stanford Üniversitesi bize tezleri bayağı bir detaylı şekilde aramamızı sağlıyor. Nasıl sağlıyor? Mesela şuradan hemen size otomatik çeviri yapayım. Daha kolay açıklamak için. Okul veya departmanı hangi departman olsun diyor. Ondan sonra giriş nasıl olsun diyor. Kaynak tipi ne tip bir kaynakta olsun diyor. Mesela kitap mı, görüntü mü, müzik kaydı mı, müzik skoru mu? Ortam türü nasıl olsun diyor. Hani nasıl bir ortamda olsun diyor. Hangi tarih aralığında olsun diyor. Mesela burada bakıyoruz 1800 yıllardan sonra var. Hangi kütüphanede olsun diyor. Kütüphaneyi de seçebiliyoruz. Dili de seçebiliyoruz buradan. Gördüğünüz gibi hangi dilde olsun. Yazar olarak da seçimimizi yapabiliyoruz aramayı. Telefon numarası biraz alaka yok ama konu başlığı olarak seçim yapabiliyoruz. Tür olarak seçim yapabiliyoruz. Nasıl bir türde olsun diye. Biz burada temel amacımız geçmişte araştırdığımız konu üzerinde ne tür çalışmalar yapılmış onları bulmak, onlara bakmak, fikir sahibi olmak. Bölge olarak arama yapabiliyoruz. Çağ olarak hangi çağda çıkmış, yazar olarak organizasyon yazar olarak hangi alanda yapılmış. Stanford Üniversitesi'nde kendi bölümümüze ait aramaları gerçekleştirebiliyoruz. Bu şekilde detaylı bir arama yapmış oluyoruz. Şurada aramalar kısmında. Açık tezler diye bir site var. Burada da gene water kelimesini arayabiliriz. İleri seviye gelişmiş arama kısmında ise sadece kronolojik olarak arıyor ve e, belirttiğimiz tarih aralığında arıyor. Başka bir seçeneği yok. Açık tezlerde mesela water kelimesini aradım. Bu şekilde bana water ile ilgili tezleri buluyor. Buradan araştırmalarımı bu şekilde yönlendirebiliyorum. Açık tezlerde de yine aynı şekilde tez konumu bulmama yardımcı oluyor. Burada ise dergiler ve nesne arıyor. Açık erişime sahip olan kısımda. Yani açık erişime sahip olan dergileri arıyor bizim için. Yine water kelimesi üzerinden gidelim. Burada dergi veya makale diye ayrı ayrı seçebiliyorsunuz. Onun dışında konuya bakıyoruz. Konu ne? Konu ne olsun? Hani konusu ne olsun? Mührü var mı? Lisans hangi lisansı sahip? İşte yayımcı hangi yayımcı? Hani kim tarafından yayınlanmış tarzında. Bu şekilde açık erişime sahip dergileri ve makaleleri buradan ulaşabiliyoruz. Dart Europe diye bir site var. Burada da gene hemen arayalım water kelimesini veya water treatment'ı da arayabiliriz. Su arıtımını. Burada da gene aramayı detaylandırabiliyoruz. Mesela ülkeye göre arayabiliyoruz, yıla göre. Yazar soyadıyla arayabiliyoruz. İşte koleksiyona göre arayabiliyoruz. Üniversiteye göre bir arama yapabiliyoruz bu kısımda. Ve dile göre bir arama yapabiliyoruz. Bu şekilde istediğimiz arama sonucunu elde edebiliyoruz. Burada da yine Avrupa'ya ait tezleri, açık tez, e-tezleri bize sunuyor. Bir başka Kore diye bir yani Türkçesi Maça diye geçiyor. Kore diye bir site. Bu da dünya genelinde makale aramamızı sağlıyor. Gelişmiş mesela ben buraya water gene water treatment'ı yazdım veya water yazdım. Bu şekilde arama yaptı. Gene burada aramayı işte yıla göre, dile göre, işte dergiye göre nerede depolanmış işte o şekilde aramamızı detaylandırabiliyoruz burada da.
Kore'de de. Burada ise online katalogda ise kelime olarak arama yapabiliyoruz. Başlık, yazar, konu, yazar veya başlık bir arada ve diğer standartlara göre arama yapabiliyoruz. Bunun bir güzel özelliği ise ülkeye göre arama yapabiliyoruz veya hangi kurum tarafından paylaşılmış ona göre aramamızı detaylandırabiliyoruz. Burada detaylandırabiliyoruz. Gelişmiş aramada ise gelişmiş arama kısmına bakalım. Yıl, dil, basım yeri, yer, üreme türü yani bölümü neresi, önlük seviyesi falan bu şekilde detaylandırabiliyoruz aramamızı. Ee, Akademik kitap yayınlayıcılar tarama kısmına baktığımız zaman buraya da gene bir water yazalım. Burada da water kelimesini tez özetlerini bize sunuyor. Bu tez özetlerini okuyarak gene kendi tez konumuzu bulmamıza yardımcı olabilir. Oradan bir fikir üretebiliriz diye bu siteyi de koydum. IssueLab da gene diğer arama motorları gibi fakat burada gene tarihi var. İşte belge türünü seçebiliyoruz şuradan. Makale mi, ses mi, kitap mı, vaka analizi mi olsun. İşte sayı alanları neresi, nereden sayı, dili seçebiliyoruz, coğrafyayı, telif hakkı var mı yok mu ulaşacağımız teze. Buradan da bunu bulabiliyoruz. Son olarak YÖKTEK tez merkezi var. Burada herkesin bildiği gibi işte tez adına göre arayabiliyoruz. İzin durumunu arayabiliyoruz. İzinli, izinsiz. Tez türü nedir? Yüksek lisans mı, doktora mı? Bu tezleri bulabiliyoruz. Bonus olarak da burada bir program araştırmalarımı yaptığımda bir program var. Burada doktora öğrencisi e, hangi konuda ne tür tezler yapmış. Mesela lisansüstü programında tiyatro işte bu konuyla ilgili bir tez başlığı yapmış. Buradaki tez başlığına bakarak hangi dallarda sanat ve beşeri bilimlerde, sosyal bilimlerde, ondan sonra bilim ve mühendislik alanıyla ilgilenenler bu en son siteye göz atabilir. Burada doktor öğrencileri tarafından yapılan tezlerle ilgili bilgiler var. Hangi konularla ilgili tez yaptığı ve detaylarına ulaşabiliyorsunuz buradan. Evet arkadaşlar tez konumuzu bulmak için bu sitelerden geçmişte yapılan konunuza ait tezlerle ilgili e, örneklere ulaşabilirsiniz. Bu şekilde kendinize yeni bir tez konusu bulmuş olursunuz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi